Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Önce bu motifin yapılışını göreceğiz. Sonra bu motiflerden çok güzel bir bluz öreceğiz. Yaz ve bahar aylarında kullanabileceğimiz çok şık bir bluz öreceğiz şimdi. İpler bu bir marka reklamı değil kesinlikle. Sadece şöyle bilgilerini gösteriyorum. Çünkü hangi ip olduğunu, hangi markaya ait olduğunu mutlaka görmek istiyorsunuz. 2,5 milim tığ kullanıyorum. Önce sarı renkle şu ortayı yapıyoruz. Sihirli halka içine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 kere doluyorum. Halkanın içine önce bir kere 2, 2, 2, 4 kere de çıkıyorum. Gene 2 kere doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Son dördüncüyü zincir çekerek yapıyoruz. Şurada çıktığımız gibi ilk 5 tane zincir çekmiştik. 5 tane zincir çekiyoruz ve halkanın içine ilmek kaydırarak, sık iğne yapmıyoruz. Bu şekilde bağlıyoruz. Sonra gene 5 zincir, 2 kere doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü trabzanı gene 5 zincir, halkanın içine ilmek kaydırarak bağlıyoruz. 2 tane daha örüyorum. Son yaprağın trabzanında halkanın içine ilmek kaydırarak bağladım. Şimdi burada kesiyoruz. Şuradaki boşluğu yuvarlağı istediğiniz gibi büyük, küçük ya da birleştirebilirsiniz. Ama buraya batacağımız için 4 kere çok bitiştirmenize gerek yok. Biraz şöyle aralık kalması daha iyi olur. Motifi daha büyük örmek isterseniz ki bunlar 11 santim. Şurada vereceğiniz aralık bile motifin biraz daha büyümesini sağlar. Şimdi burada kestiğim ipi şu karşıya dibinden hemen tığ batırıyorum ve şu en dibine batırıp ipi arkaya alıyorum. Burada bu ipleri mutlaka kaybetmemiz ama muntazam şekilde kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü şu özellikle ortadaki ip zamanla gevşeme yapacağı için önce onu şurada bir düğüm yaparak sabitlememiz gerekiyor ki sabit kalsın yuvarlığa, yoksa zaman içerisinde açılır. Ve mümkün olduğunca ördüğünüz başka renkleri keserken gene kendi renginin içinde kaybetmeye çalışın ki düz tarafından gözükmesin ipler ve ters tarafı da gene muntazam kalsın. Bu şekilde sabitledim. Bunu da aynı şekilde içinde yürüterek kaybediyorum. Şimdi turuncuyla şu sarının etrafını örüyoruz.
Şimdi herhangi bir yerinden şu ortadaki boşluğa batıyoruz ve bir sık iğne örüyoruz. Bu sık iğneler önemli çünkü şuradaki yeşilleri bu sık iğnelerin üzerine batacağız. 1 2 3 4 5. Burada da 5 zincir çekmiştik. Şuradaki zincirin 5.'sine batacağız ama üzerine doluyorum ve yarım trabzan. Yani üzerine dolayıp bir kere de çıkınca bu yarım trabzan oluyor. Bir tanesine yarım trabzan ördüm baştakine. Şimdi yanındaki trabzana ikili trabzan, aynı boşluğa bir kere daha batıyorum. Yani çift batıyorum. 2 tane. Üçüncü trabzana gene çift batıyorum. Burada ördüğümüz gibi son trabzana 5. zincire batıp yarım trabzan. 1 2 3 4 5 zincirle şu aradaki boşluğa başlarken ördüğümüz gibi bir sık iğne örüyoruz. Yine 5 zincir, bir kere doluyoruz. 5. zincire, en üstteki zincire yarım trabzan. Yanındakine aynı boşluğa 2 ikili trabzan. Sonra yanındakine gene çift. En üstteki zincire yarım trabzan dolayıp bir kere daha alıyoruz. 5 zincirle gene ortaya iniyoruz. 5 tane zinciri şöyle ortadan ilmek kaydırarak kesiyorum. İçeri alıyorum ve kendi renginin içinde yürüterek kaybediyorum. Böyle temizleye temizleye gidersek motif tertemiz oluyor. Arkası da bittiğinde bir daha uğraşmıyoruz. Şimdi yeşil ipe geçiyoruz. Burada çift battığımız iki trabzanın tam arasına batıyoruz. İlmek kaydırarak bağladık. 1 2 zincir, 2 kere doluyorum. 2 ve 3. 3 zincir, 1 2 bekletiyorum. 2 kere dolayıp sonra ikisini birden alıyorum. 1 2 3 zincir ve 3 kere doluyorum. Trabzanın üzerine sık iğnenin şuradaki trabzan sık iğne bazen karışıyor. 1 2 3 ve 4. Kare şeklini alıyor. Şu köşeleri örüyoruz. Gene 3 zincir, 2 kere doluyorum. Gene ortaya bekletiyorum. Topluyorum. 3 zincir, aynı boşluğa
topluyorum. Burada 3 tane yaptık. Burada 2 tane ile başladık. Çünkü sırayı tamamladıktan sonra bir kere daha şuraya ikili trabzan yapıp köşeyi tam ortada tamamlıyoruz. Şimdi 3 zincir, 3 kere doluyorum. Trabzan, pardon, gene sık iğnenin üzerine 4 kere de. Bakın köşeler oluşmaya başladı. 3 zincir, 2 kere doluyorum gene ortaya. Ve sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Üç zincir, başladığımız köşeye bekletiyorum ve topluyorum. 3 zincir, başladığım noktada bitiriyorum. Gene arkada kaybediyoruz ipleri. Şimdi burada bir beyaz rengimiz var. Bu da gene aynı markanın, aynı seriden. Başka bir projeden kalmıştı. Hemen yine bir ilmek sıkılaştırıyoruz şöyle. Şu ortadaki ilmekten gene kaydırarak çıkartıyoruz. 1 2 3 zincir, aynı boşluğun içine ikili trabzanlar. 3 tane ikili trabzan. Şimdi yandaki boşluğa 3 trabzan, yanındaki boşluğa 3 uzun trabzanın üzerine yine yandaki boşluğa 3 trabzan, şimdi şuraya tam ortaya aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, gene aynı boşluğun içine 3 trabzan. Yandaki boşluğa 3 trabzan. Aynen devam ediyorum. Boşluklara 3'er trabzan. Uzun trabzana ve devam ediyorum. Sıranın sonunda şu köşeye 3 tane trabzan yapmıştık. Aynı boşluğa 3 trabzan daha. Diğer köşelerde olduğu gibi.
araya 2 zincir, başladığım noktada bağlıyorum. Şimdi son şöyle koyu mavi örgüsü var gene. Bunun gibi, şu beyaz gibi. Onu da ördükten sonra motifi tamamlıyoruz. Şimdi bu beyaz ipin üzerine şöyle herhangi bir köşesinden üç zincir, üç tane trabzan. Sıranın bitiminde 2 trabzan daha yapıp 5'e tamamlayıp sırayı bitireceğim. Şimdi her trabzanın üzerine bir trabzan örerek devam ediyorum. Şimdi köşede 5 tane trabzan, ve gene trabzanlara devam ediyorum. Motifleri önce şu köşeleri 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan örmüştüm ama bluza 4 tane yarım motif ekledim ve hiç zincir çekmeden ördüm. Sadece trabzanlardan oluşan 4 tane yarım motif. Hemen bu köşeleri değiştirdim. Yarım motifteki köşeler gibi 5 tane trabzan örerek tamamladım köşeleri. Buradaki ilmek sayısıyla yarım motiflerin kenar ilmek sayılarını eşitledim. Şimdi koyu renk öreceğim bu yarım motifleri, fakat bu görünmeyecek. Çok anlaşılır olmuyor. Şöyle beyaz bir iple örelim, daha net olur. Şöyle ipi tutuyoruz. Şöyle döndürüyoruz. İçinden ilmeği alıyorum. Bu sihirli halkanın içine 4 zincir. Sonrasında 3 tane ikili trabzan. İki kere doluyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Üçlü trabzan örüyoruz. Bir tane. Şimdi gene 3 tane ikili trabzan. Başlarken 4 zincirle başlamıştım. Gene bu 4 zincire denk gelecek uzun trabzan örüyoruz. Bir tane daha. 2 kere doluyorum ve 3 kere de çıkıyorum. Şimdi 4 zincir, zincirin hemen dibine, yani ilk trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan aynı ilmeğin içine. Sonra diğerlerinin üzerine birer kere ikili trabzan. Burası 3 kere çıktığımız uzun trabzan. Baştan örerken, yani şu sırayı örerken buraya bir iğne takarsanız, yeni başlayanlar için özellikle şu ilmeğin, yani ortadaki 3 kere de çıktığımız ilmeğin üzerine 5 tane trabzan öreceğiz. Bu tam motifin ortası. Üçgen yer, yani köşe. Burayı kaybetmemek için bir iğne takabilirsiniz.
Şimdi şu uzun trabzanın üzerine önce 2 tane ikili trabzan doluyorum. Bir tane üçlü trabzan. Sonra gene aynı yere 2 tane ikili trabzan. Yani 5 tane trabzan ördük. Şimdi gene bu kenarda olduğu gibi diğerlerinin üzerine birer tane şimdi şuradaki 4 tane çektiğimiz zincire geldik. Dördüncü zincire batıyoruz. Başta ördüğümüz gibi şurada aynı ilmeğe 2 tane ikili trabzan ve bir tane üçlü trabzan. Bunların hepsi aynı zincirin içine oluyor. Gene 4 zincir, hemen zincirin dibine ilk trabzanın üzerine gene 2 tane ikili trabzan, sonra diğerlerinin üzerine bir kere şimdi gene uzun trabzanın üstüne geldik. Önce 2 tane ikili trabzan, sonra bir tane üçlü trabzan, sonra gene aynı ilmeğin içine 2 tane ikili trabzan, sonra tek tek batıyoruz. Şimdi zincirin üzerine geliyoruz. Dördüncü zincire 2 tane ikili trabzan ve bir tane üçlü trabzan. Bu sıra yani şu 3 sıra nasıl ördüysek bundan sonra da 3 sıra daha aynı şekilde devam edeceğiz. Toplam 6 sıra örüyoruz. Yine 4 zincir, zincirin dibine 2 tane ikili trabzan ve diğerlerine tek. Uzun trabzanın üzerine 2 ikili, 1 üçlü, 2 tane ikili, 5 kere trabzan. Sonra geri tek batarak ilerliyoruz. Son zincirin üstüne gene 2 tane ikili, 1 tane üçlü trabzan yaparak 4. sırayı da tamamlıyoruz ve 6. sırada bitiriyoruz. 16 tane çiçekli motif ördük. 4 tane yarım. Bu dördüncüsü. Bu da en son ördüğüm 16. motif. Şuraya ekleyip bunu da buraya dikerek tamamlayacağız. Bir tane kolu tamamladım. Şöyle hafif A örgüsü diyelim. Bir trabzan, bir zincir araya koyarak ördüm. Şöyle aynı örgüyü buraya da ördüm ve pomponlar hem kol ağzında hem bedenin kenarında şöyle pomponlar yaptım. Bunu tabii ki başka türlü çalışmalarda yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Şimdi hemen motifi ve şu yarım motifi
dikerek diğer kol şu ilmek nasıl aldım onu göstereyim. Şimdi ipliği buraya sağlamlaştırdım çünkü kesmişim hiç pay bırakmadan. Evet, şöyle bu yaka ortası tabii ki açık olacak, birleştirmiyoruz. Tam ortadaki şu 5 tane trabzanın ortasından alıyorum. Buradaki motifin de ortasından şöyle bir başlangıç dikişi yapıyoruz. Her iki köşenin de tam ortasındaki trabzandan. Sonra tam karşılığına gelen trabzanların üzerinden çok sıkmadan ipi çok da gevşek bırakmadan, yani germeyelim dikişi. Bu şekilde dikerek gene ortadaki trabzanlarda tamamlıyoruz. Burada eklediğim gibi aynı şekilde diğer tarafa da ekliyorum. Şimdi yarım motifi de aynı şekilde şöyle köşelerden burada ilmek sayıları eşit olduğu için her birini tek tek batarak iğne ile sonra dönüyoruz. Şurada dikişi bitiriyoruz. Ön kısımda 2 tane motifi birleştirmedim. Şöyle. Arka kısımda 2 tane motifi birleştirdim. Bir tane motifi açık bıraktım. Şimdi kollardan ilmek alalım. Şöyle koltuk altından başlayalım. Koltuk altı kısımdan şöyle tam ortadan bir ilmek sıkılaştıralım. Şöyle köşeler var motiflerin ve trabzan araları var. Şöyle trabzanların araları var. Bu trabzan aralarına ikişer tane trabzan öreceğiz. Şimdi köşeye 3 tane zincir. Bu bir trabzan. Çünkü köşeleri de boş bırakmamak gerekiyor. Sonra her boşluğa şuradaki bakın trabzan araları. Her trabzan arasına 2 tane trabzan. Şimdi motifin yarısına geldik. Diğer yarısına da aynı şekilde devam ediyoruz. Yarım motifi
köşeye kadar her aralığa 2 tane trabzan örerek tamamladım. Şimdi şuradaki birleşme noktasına da bir tane ördüm ve her trabzanın üzerine bir tane trabzan örerek motife devam ediyorum. Her trabzana bir tane trabzan. Şöyle kol çevresine toplam 100 tane trabzan ördüm. Gene koltuk altına kadar geldim. Şimdi artık buradaki şöyle kafes örgüye devam edeceğiz. Sırayı birleştirdim. 4 zincir çektim. Bir tane ilmek atlayıp diğerine ikili trabzan. Bir zincir, bir ilmek atlıyoruz diğerine. Bir zincir, bir ilmek atlıyoruz diğerine. Bu kafes sırasında trabzan sayıları 50'ye düştü tabii ki. Bir tane atlayarak ördüğümüz için. Şimdi şurada bir zincir ve başladığımız noktada gene bir tane ilmek atlayarak burada da bir zincir bırakarak arada 3. zincire bağlıyoruz. Gene 4 zincir, her trabzana bir tane trabzan ve araya bir tane zincir. Kolu örmeye şu trabzanlarla başlamıştık. Sonrasında 39 sıra kafes örgüsü ördüm. 43 santim. 43 santim ördükten sonra şu pompon desenleri çalıştım. Bu tabii kendi ölçünüze göre ilerleyeceksiniz. Koyu renk olduğu için ben bu pompon çalışmasını açık renkle göstermek istiyorum. Şuradan başlamıştık. Aynen başlıyorum. Şurada trabzanın üzerine sıkılaştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3. zincire bekletiyorum. Bir tane daha. 3 tane yarım trabzanı örüyorum. Bir tane de zincirimiz var. 4 tane. Hepsini birden topluyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Şuradaki kapattığım zincire bekletiyorum. 2 ve 3 zincirle birlikte 4 kapatıyorum. Sonra bunu üst üste getiriyorum. İpi şu 3 zincirin altından, hiç içine batmadan altından alıyorum ve birleştiriyorum. 1 2
3 zincir. Bir tane trabzan atlayıp diğerine bir sık iğne. Bu şekilde pomponlar oluşturuyoruz. Gene 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3. zincire bekletiyorum. Bir tane daha topluyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Kapattığım zincirin üzerine ve 3 topluyorum ve kapatıyorum. Sonra bunu üst üste getiriyorum. Zincirin altından tığ alıp ilmekle çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir tane atlıyorum diğerine. Bir tane daha örelim. 6 zincir. 1, 2, üçüncüye bekletiyorum. Topluyorum. Kapatıyorum. Şimdi 2 zincir. Kapattığım zincire iki, üç. İki parçayı üst üste getiriyorum. Tığ şöyle alttan ilmeği alıyorum. 1, 2, 3 ve bir sık iğne. Sonrasında başladığım noktada tekrar bir pompon yapıp şurada bitiriyoruz. Çok yakıştı. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi yaka kısmına bir sık iğne çalışması yapalım. Toparlamak amacıyla. Şu iki motif açık olan kısım ön. Tek motif açık olan kısım da arka. Şimdi etrafına sık iğne örerken şu açıklığı korumamız gerekiyor. Çünkü yakaya da enseye bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Sık iğnelerle şurayı kapatmadan örerek döneceğiz. Yakada yani ön kısımda şurada bir toparlama yapacağız. Daha bir V şeklini kazandıracağız. Şöyle omuzdan bu sefer açık renkli yani motifin içindeki şu açık renkle örmek istiyorum. Hatta aynısını örerseniz aynı deseni bu yarım motifleri de gene açık renk ya da çiçek deseninden herhangi bir renkle de örüp daha renkli hale getirebilirsiniz. Şöyle omuzdan başlayalım. Buraya hemen bir sık iğne aynı ilmeğin içine ve köşeye ipi de içinden yürütelim. Sonra trabzanlara ve her trabzanın üzerine bir sık iğne. Bir tane motifi sık iğnelerle örüp geldikten sonra bu motifin köşesine bu motifin
bu motifin ve diğer motifin, şu 4 tane motifin köşedeki ortadaki trabzanlarına batarak birer sık iğne daha örüyoruz ve sonrasında devam ediyoruz. Şimdi ön kısımdayız. Arka kısımda köşelere birer kere sık iğne batarak örmüştük. Burada son sık iğneyi ördüm trabzanın üzerine. Köşedeyim şimdi. 1 2 3 4 bu köşenin orta trabzanlarına tek tek sık iğne örmüyoruz. Buradaki gibi hepsini birden topluyoruz. Şimdi buradaki köşeye önce üzerine alıyorum tığım. Bekletiyorum. Sonra diğer köşenin ortadaki trabzanına bekletiyorum. Sonra buradaki köşenin orta trabzanına ve bu köşeye 5 trabzanın tam ortasına hepsini birden topluyorum. Sonra gene trabzanların üzerine sık iğneleri örerek devam ediyorum. Her mevsim kullanabileceğiniz güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Ben severek çalıştım. Umarım en az benim kadar sizler de beğenirsiniz. 34-36 beden için gayet güzel oldu. Daha büyük bedenler için motif sırasını arttırabilirsiniz. Örgülerin sırasını arttırabilirsiniz. Sayısını arttırabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz ölçüye kadar ulaşabilirsiniz. Bunun için de gayet müsait bir örgü olduğunu düşünüyorum. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.